Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, diş hekimi Zuhal Oygur ben. Bugün implantlarla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmplant bu kadar gereksinim haline gelince artık önemli olan bir diğer konu da çene kemiğinin durumu, yapısı. Herkese implant uygulanabilir mi? Herkes için implant mümkün müdür sorularını da beraberinde getiriyor. Aslında hemen hemen herkese implant uygulayabilir hale geldik. Çok dikkat etmemiz gereken bir hasta grubu, kontrol altına alınamayan diyabet hastaları özellikle. Bunlarda da bazı 3 aylık diyabet ölçümlerine bakıyoruz. Çünkü diyabetin en önemli etkisi yara iyileşmesini, iyileşmeyi geciktirir. Bu nedenle implantın da iyileşmesini geciktirir ve diş eti problemlerini nispeten arttırabilir. Her diyabette değil, kontrol altına alınamayan ve çok yüksek diyabeti olan hastalarda biz özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sınırda herhangi bir ilaç kullanmayan ya da diyetle kontrol altına alınabilen diyabet hastalarında zaten implantlarımızda uyguluyoruz. Zaten hastanın genel durumu da oldukça iyi oluyor. Eğer kontrol altına alınamayan bir diyabeti varsa da kontrol altına alınıncaya kadar bekliyoruz. Kontrol altına alındıktan sonra gene uygulayabiliriz. Yüksek tansiyon hastaları ya da bazı operasyon geçirmiş hastalarda belirli önlemleri alarak uygulayabiliyoruz. Yani hemen hemen birçok hastaya uygulayabiliyoruz. Bir tek kemiği ilgilendiren bifosfonat gibi bazı ilaç kullanan hastalarda uygulayamıyoruz. Zaten onlar da ayrı bir hasta grubu oluyor artık bizim için. Onlar da uygulayamıyoruz ama onun dışında hemen hemen herkese uyguluyoruz. Peki, çene kemiği buna uygun mu? Hastanın çene kemiği ne durumda? Yani ileri yaştaki bir hastanın kemiğiyle genç yaştaki hastanın kemiği bir olur mu? Gibi bir soru var. Aslında bu tamamen şeyle ilgili, dişin ne zaman çekildiğiyle ilgili. Yani ne zaman diş kaybı yaşadığıyla ilgili hasta. İleri yaşta olabilir ama yeni çekilmiştir, kemik gayet sağlıklıdır. Genç yaşta olabilir, yıllar önce çekilmiştir dişleri, kemik erimesi çok fazla olmuştur. İmplant için mesafe yetersiz olabilir. Bu tamamen değişken. Kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Biz ne yapıyoruz? İmplant uygulayacağımız bölgede eğer kemiğimiz yetersizse, buraya kemiği yeterli hale getirebilmek için neler yapabiliriz? Bir, greft uygulayabiliriz çene kemiğine. Kemik grefti dediğimiz belirli laboratuvar işlemlerinden geçmiş ve kemik oluşumunu hızlandıran kemik greftlerini uygulayabiliriz. Onun dışında eğer sinüsler sarkmışsa sinüs lifting uygulayabiliriz. Ya da hastanın çenesinde başka bir bölgeden kemik alıp o bölgeye, implant yapacağımız bölgeye uygulayabiliriz. Bunlar seçenek. Bunlar artık özellikle son dönemde çok arttı. Bir de bazı implant firmaları özellikle yetersiz kemik bölgesi olan yerlerde daha kısa ve daha farklı implantlar üreterek daha kısa implantlarla bu hastanın yetersiz kemik durumunu biraz daha çözmeye çalışıyor. Ama seçeneklerimiz oldukça yaygın. Hemen hemen herkese ve neredeyse her çene kemiğine neredeyse implant uygulayabilir haldeyiz. Ama süreçleri birbirinden farklı tabii ki. Burada bir önemli diğer konu ise eğer çoklu diş eksikliği varsa hastada iyi bir planlama yapmaktır. İyi bir planlamadan kastımız nedir? Hastaya kaç tane implant yapılacak, hangi bölgeye implant yapılacak ve bunlar için greft uygulanıp uygulanmayacak. Çünkü biz implantları neredeyse ömür boyu ağızda kalsın istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için bu hastamızda ömür boyu çiğneme fonksiyonu devam ettirecek. Bunu da istiyoruz. Bu nedenle çiğneme fonksiyonlarının uygun olacak şekilde iyi planlanmış sayıda, iyi planlanmış büyüklükte, uzunlukta ve çapta implantları uygulamamız gerekmektedir. Aksi halde bir takım başarısızlıklarla karşımıza çıkabilir ve hastanın daha ileriki yaşlarında implantlarla ilgili farklı çözümlere gitmek durumunda kalabiliriz. Bunlar tabii çok istediğimiz durumlar değiller. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.